Büyük Lütuf İzmir Kilisesi'nin ikinci online toplantısına hoş geldiniz. Bu hafta online toplantılarımızın ikincisini yapıyoruz. Bu işleri birazcık daha öğrendiğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve size sadece şeyi hatırlatmak istiyorum. Evet, belki YouTube'dan izlediğiniz bir video ama aynı zamanda bizim kilisede bir araya geldiğimiz bir zaman gibi düşünün bunu lütfen. Videoyu izlerken gerçekten odaklanmanızı, dinlemenizi, ilahileri dinlerken beraber belki de eşlik etmenizi rica ediyoruz sizden. Bundan sonra da toplantıları bu şekilde yapmaya devam edeceğiz elimizden geldiğince. Bize Instagram'dan yazabilirsiniz, yorumlarda sorularınız varsa sorabilirsiniz. Evet, şimdi biz ilahileri söylemek için. Tamam, merhabalar herkese. Bu ilginç zamanlarda yani yine de beraber tapınıyoruz. Güzel bir şey. Birkaç ilahiler söyleyeceğiz. Evet, hazır mısınız? Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi, söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi, söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi, onda yaşam var idi. Yaşam insanların nuru idi, nur karanlıkta parlar, karanlık hiç onu bot edemedi. Lay lay lay, onda yaşam var idi. Yaşam insanların nuru idi, nur karanlıkta parlar, karanlık hiç onu bot edemedi. Varlığı kendisi yarattı, olan hiçbir şey onsuz olmadı. Ama var olan her şey onun sevgisinin eseri. Varlığı kendisi yarattı, olan hiçbir şey onsuz olmadı. Ama var olan her şey onun sevgisinin eseri. Onda yaşam var idi. Yaşam insanların nuru idi, nur karanlıkta
ediyoruz. Sana bakıyoruz. Buradayım, dizlerim üstünde, teslim olurum, teslim olurum. Beni bul, kendine yaklaştır, sana muhtacım, sana muhtacım. Teslim oldum, teslim oldum. Seni istiyorum, seni istiyorum. Beni doldur, merhamet lütufla, sana acıktım, sana acıktım. Kulağım açık, sesimi duyarsın, bana konuş Rab, bana konuş Rab. Teslim oldum, teslim oldum. Seni istiyorum, seni istiyorum. Teslim oldum, teslim oldum. Seni istiyorum, seni istiyorum. Bir rüzgar gibi içime üfle, isteğin olsun, isteğin olsun bende. Fırtına gibi canımda işler, isteğin olsun, isteğin olsun bende.
Gerçekten sana bakıyoruz bugünlerde. Senden duymak istiyoruz. Seninle kalmak istiyoruz. Amin. Merhabalar. Hi, everyone. How are you doing? Herkese merhabalar. Nasılsınız? We're starting our recording in another room. Kayıtımıza başka bir odada başladık. We have our worship happening earlier today. İlahileri daha önceden kaydettik ve şimdi de mesajımıza geçiyoruz. And we decided to do the message in the other room behind us. Ve mesajı da bugün başka bir odada, arkamızdaki odada yapmak düşündük. So behind us is all these awesome books that we send to people. Ve arkamızda da bu gördüğünüz mükemmel kitaplar var, muhteşem kitaplar var. Bunları isteyenlerimize gönderiyoruz. If you want a book, please let us know and we will send you one for free. Evet, eğer arkada gördüğünüz kitaplardan herhangi birini istiyorsanız bize söyleyebilirsiniz ve size ücretsiz olarak göndereceğiz. So last week we invited you to write us on Instagram. Geçen hafta bize Instagram'dan yazın demiştik. Continue to do that. Ask us questions. Ve evet, bunu yapmaya devam edin. Bize sorular sorun. We want to hear from you and want to hear your comments. Sizin düşüncelerinizi duymak istiyoruz, fikirlerinizi duymak istiyoruz, yorumlarınızı duymak istiyoruz. So let's start our message today and let's start with prayer. Bugünkü mesajımıza başlayalım ve ama önce duayla başlayalım. Dear Father, Sevgili babamız, we ask that you would bless these thoughts, bu düşüncelerimizi bereketlemeni istiyoruz. that you would speak to us through the Bible, İncil aracılığıyla bizimle konuş. and that you would bless each person that hears this message today. Ve bu mesajı duyan herkesi bereketler Rabbim. We ask that you would give us encouraging words Bizi teşvik edecek sözler ver bize. and living words. Yaşayan sözler ver. Surprise us, Jesus. Bizi şaşırt İsa. And we ask that you would protect Izmir today, Ve bugün İzmir'i korumanı istiyoruz. that you would protect people, give them health and safety. İnsanları koru, onlara güvenlik ver. And we trust you today, Jesus. Ve bugün sana güveniyoruz Rabbim. In your name, Senin adınla. amen. Amin. So it's good to be with you today. Evet, bugün sizinle olmak çok güzel. Thank you, Skype, for making this possible. Skype'da da bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyoruz. Today, I want to continue where we left off last week. Bugün geçen hafta kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. If you remember, last week we talked about personal faith versus common faith. Geçen hafta hatırlarsanız kişisel imanla genel geçer bir iman hakkında konuşmuştuk. Personal faith is between you and one other person. Kişisel iman sizinle başka bir insan arasında olan imandır. General faith is what everyone seems to think or believe. Ama genel geçer inançlar, imanlar dediğimiz herkesin inandığı şeylerdir. And you remember we talked about how Jesus asked the question, what do you believe? Ve hatırlarsanız geçen hafta İsa'nın bir sorduğu bir sorudan bahsetmiştik. And in these days we ask that question. Ve bugünlerde bu soruyu soruyoruz. That question is being asked to each one of us. It's becoming personal. Ve her birimize sorulan bir soru bu. Kişisel olan bir soru. So that is a question we all are answering. Ve hepimizin cevaplaması gereken bir soru bu. And today's thought is, can that question be answered?
Ve bugünün sorusu da geçen haftaki soru şöyle cevaplanabilir mi? Number one, yes, it can. Evet, cevaplanabilir. And when I find myself in this faith, personal faith, Ve ben kendimi bu kişisel imanda nasıl bulacağım? how do I stay there? Ve orada nasıl kalacağım? How do I keep going on that right road? Ve o doğru yolda ilerlemeye nasıl devam edeceğim? When I put my trust in Jesus, Ben İsa'ya güvendiğim zaman what keeps me there? beni orada tutan şey ne? We talked about how you can't see Jesus, İsa'yı göremediğimizden bahsetmiştik. and he said to us, remember, blessed are those who don't see me and believe. Ve o da şöyle demişti, beni görmeden iman edenlere ne mutlu demişti. There's something special about this type of faith. Ve işte bu şekilde iman edenler özel bir imana sahipler. But what I love about the Bible is that there's always an answer to our question. Ama kutsal kitap hakkında çok sevdiğim bir şey var. Sorularımıza her zaman cevap bulabileceğim bir şey. If you read these pages, you will find answers to your questions. Eğer bu sayfaları açıp okursanız işte sorularınıza cevap bulacaksınız. So here's my picture today. Ve bugün size anlatmak istediğim şey şu. I'm going to give you guys this picture, and I hope it comes up on your screen. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Umarım ekranlarınızda çıkacak bu da. It is a picture Bir fotoğraf. Do you see it? Evet. Bir çapa fotoğrafı. This is a picture of a very, very large anchor. Çok çok büyük bir çapanın fotoğrafı bu. And this picture, it shows that the anchor is so large that two men are sitting on it. Ve bu geminin çapası o kadar büyük ki iki tane insan onun üzerinde oturabiliyor. And it's clearly so big that it can hold a very large ship, you know, like container ship. Ve o kadar büyük ki biz de şunu düşünüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir gemiyi tutuyor. Yani muhtemelen bir konteyner taşıyan bir yük gemisi. And the thought today is that we are a ship. We are a boat. Ve bugünün mesajı şu. Bizler birer gemiyiz. And every boat needs an anchor, Ve her botun bir çapaya ihtiyacı vardır. right? Öyle değil mi? So think about that. Every boat needs an anchor. Her geminin bir çapaya ihtiyacı var. Bunun hakkında düşünün biraz. You are a boat. Siz bir gemisiniz. You can think about that. I'm a boat. I am in the sea. Evet, ben bir gemiyim ve denizdeyim. And what is the most important thing that I have? Ve en önemli şeyim ne benim? Some people say the horn, you know? Bazıları o kornadan bahsedecektir. Right, like when I'm in the fog, I need a horn. Evet, yani doğru. Sisin içine girdiğim zaman o kornamın olması lazım. Right, that's important. Okay, I understand. How about when we're steering, there's a rudder in the boat? Evet, yani sisin içine girdiğim zaman evet kornaya ihtiyacım olacak. Peki We need to turn right and left. peki gemiyi yönlendirmek için bir dümenimiz olması gerekmez mi? Bazıları da dümen diyecektir. But how about when we want to rest, when we want to sleep? Peki biz dinlenmek istediğimizde neye ihtiyaç duyacağız? Uyumak istediğimizde. That is an important question. Bu önemli bir soru. How do I stay still? Nasıl sabit kalacağım denizde? How do I stay in one place? Aynı noktada nasıl kalabileceğim? And in this idea, how do I stay on this road? How do I stay here in this faith? Ve bugünkü mesajımızla bunu bağdaştırırsak ben bu yolda nasıl kalacağım? İmanımda nasıl kalacağım? The good news that I'm telling you today is you don't have to do it. Ve size güzel bir haber. Birazdan anlatacağım size bunu. Bunu siz yapmak zorunda değilsiniz. That the boat doesn't have to do it.
geminin kendisi bununla uğraşmak zorunda değil. But actually, it's the anchor. Ama çapanın kendisi yapacak bunu. The anchor is what's going to hold the boat where it needs to be. Geminin olması gereken, gemiyi olması gereken yerde tutan şey çapanın ta kendisi. So in the sailing world, you know, like in the boating world, there's a term that they use. Gemicilerin kullandığı terminoloji işte bir söz vardır. Maybe you have heard of it. Belki daha önce duymuşsunuzdur. And in Turkish, it might be differently translated. We don't know. Türkçe'de bilmiyorum. Belki farklı şekilde çevrilmiş olabilir. We call it anchor faith. Biz buna çapaya güvenmek diyoruz. Like, do you have faith in your anchor? Yani çapanıza güveniyor musunuz? Right? And what does that mean? Bu ne demek? It means that when I want to sleep at night, Şu demek, ben akşam uyumak istediğim zaman when the boat comes in and wants to rest and stay still, ve akşam olduğunda ben botumu sabitlemek istediğim zaman how will I do that? bunu nasıl yaparım? I drop my anchor Ben çapamı suya daldırırım, and I set it on the bottom of the ocean, onu okyanusun dibine yerleştiririm and that anchor fixes itself to the bottom. ve o çapa kendini yere sabitler. And that means that I can sleep. Ve bu da şu demek, bunu yaptığım zaman ben uyuyabilirim. The boat can rest. Gemi dinlenebilir. We don't have to worry about wind and waves taking the boat away. Böylece rüzgarın ve dalgaların gemiyi uzaklaştırması için endişelenmeyiz. But when you don't have anchor faith, Ama çapaya imanınız, güveniniz yoksa what has to happen is you have to stay awake at night and make sure the boat is not moving. eğer çapanıza güvenmiyorsanız o zaman olması gereken şey ki akşam uyanık kalmalısınız ve geminin hareket etmediğinden emin olmalısınız. Okay? So think about that. Can I sleep? Can I rest? Şöyle düşünün, yani ben akşam uyuyabilecek miyim, dinlenebilecek miyim? How good is your anchor? Sizin çapanız ne kadar iyi? What kind of anchor are you using? Nasıl bir çapa kullanıyorsunuz? Is your anchor like this anchor right here? Look at Çapa- that anchor. Bunun gibi bir çapa mı? We need an anchor like this. Bizim böyle bir çapaya ihtiyacımız var. All right, so let's read. We're going to read a couple Bible verses that talk about this. Birkaç ayet okuyacağız şimdi bunun hakkında konuşmak için. I hope you are enjoying this. Umarım keyif alıyorsunuzdur. And we're reading from Hebrews chapter 6. Ve İbraniler 6. bölümden okuyacağız bugün. And this is the New Turkish translation. Ve bu yeni Türkçe çeviri. Yeah. And we are going to read verse 17 and 18. Ve şimdi 17 ve 18. ayetleri okuyacağız. So let's do that with me, with you first. Let's go ahead and read it. Okuyalım. Tanrı da amacının değişmezliğinin vaadinin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini antla pekiştirdi. Öyle ki önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. So God has a desire, a purpose. Evet, Tanrı'nın bir amacı var, bir isteği var. And his purpose is that we have the right promise Ve bize doğru bir söz veriyor. and that we understand that he cannot lie. Ve biz onun yalan söylemediğini anlıyoruz. These two things. Bu iki şey.
And it says it in verse 18. Ve 18. ayette böyle söylüyor. God cannot lie, Tanrı yalan söylemez and that he gives us his word is oath, ant. ve Tanrı bize bir ant içiyor, bir söz veriyor. And that his word, there's nothing above his word. Ve onun sözünün üstüne söz yoktur. And these two things are really the anchor. Ve işte bu iki şey bizim çapamızdır. And it's actually very interesting if you look back at this picture that an anchor is made up of two parts. Ve bu resme bakarsanız genelde çapalar hep iki parçadan oluşur. Do you see that? Yani görüyor musunuz? Bir sağ taraf var, bir de sol taraf var. Every anchor is two parts. Ve her çapanın iki tarafı vardır. That God's words, his promise, Ve işte Tanrı'nın sözleri is one of those arms of the anchor, bu çapanın kollarından bir tanesi. and the other arm of the anchor is the fact that he cannot lie. Ve çapanın bir diğer kolu da Tanrı'nın yalan söylemediği. And that's what it says here. Let's read verse 19. Ve 19. ayette şöyle söylüyor. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut, perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. So, salam and güvenilir. Evet, sağlam ve güvenilir diyor. Those are two things that the anchor provides. Ve işte çapanın sağladığı iki şey budur. When you think about like our faith, Ve kendi imanımızı düşündüğünüzde, if you think about our boat, o gemimizi düşündüğünüzde, we all go through tough times at sea. hepimiz denizde zor zamanlardan geçeriz. There is wind and there is waves. Rüzgarlar olur, dalgalar olur. There is such a need for us to rest Ve dinlenmemiz için her zaman bir ihtiyaç olur. that when we believe in Jesus, we aren't to work but to rest. Ve İsa'ya inandığımızda da evet çalışmamız gerekir ama dinlenmemiz de gerekir. When you go back 2 chapters in Hebrews chapter 4, it talks about rest. Ve yine İbranilerde 2 bölüm geriye gittiğiniz zaman 4. bölümde dinlenmekten bahsediyor. Think about that we are made to rest in our personal faith. Ve şöyle düşünün, yani kendi kişisel imanımızda da bizim dinlenmemiz gerekiyor. And people ask, how can I rest in these days? Ve insanlar da şöyle soruyorlar, yani ben bugünlerde nasıl dinlenebilirim? The way we rest, the way we stay where we are, stay planted, is by having Jesus as our anchor. Ve işte dinlenebilmemizin yolu yolumuzdan sapmadan olduğumuz yerde kalabilmemizin yolu İsa'yı bir çapa olarak kullanmak. Jesus is the anchor of our faith. Ve işte imanımızın çapası aslında İsa'dır. And if I'm encouraged, Ve eğer teşvik etmek istersem sizi, I'm asking you to continue reading your Bible. sizden İncil'lerinizi okumanızı isterim. I'm asking you to continue reading chapter 6 and 7 of Hebrews. Ve İbraniler 6. ve 7. bölümleri okumanızı rica ediyorum. Because Jesus is the anchor of salvation. Çünkü İsa kurtuluşun çapasıdır. I want you to see that. How the most important thing in my life is to know where I'm going when I die. Ve benim hayatımdaki en önemli şey ölünce nereye gitmek istediğimi bilmek. So look with me in Hebrews chapter 2. Ve İbraniler 2. bölüme bakalım beraber. If you go back
to Hebrews chapter 2. İbraniler 2. bölüme bakarsanız This is the promise. This is the oath işte bu Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın andı şudur. that in verse 9, let's read verse 9. 9. ayet. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. So how do I know that I can rest and be safe from death? Ben ölümden nasıl kurtulabilirim, nasıl dinlenebilirim? Because Jesus tasted death for me. Çünkü biliyorum ki İsa ölümü benim yerime tattı. And you think about that as a boat. Ve bunu işte bir gemi olarak düşünürseniz, You know, how can I finally rest? How can I stop worrying about all of these things? ben nasıl dinlenebilirim? Nasıl bu olan biten her şeyden birazcık kaçıp soluk alabilirim? I can put my trust in Jesus. Ben İsa'ya güvenerek bunu yapabilirim. And Jesus becomes the greatest anchor. Ve işte İsa da en büyük çapa oluyor. Because this anchor tasted death for me and for you. Ve işte çünkü bu çapa benim ve sizin için ölümü tattı. And that's what it says. Read the next verse. Jesus suffered so that we could have salvation. Let's Ve read verse 10. bir sonraki ayette de bunu söylüyor. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu. God thought it was the most important thing was to save us. Ve Tanrı için bizi kurtarmak en önemli şeydi. So his son suffered for salvation. Ve bu yüzden onun oğlu bizim kurtuluşumuz için acı çekti. Like the process of making an anchor is very difficult. Ve bir çapayı yapmak, onu imal etmek çok uzun ve zor bir It süreç. takes so much heat Çok fazla ısı gerekir. and so much pressure. Çok fazla basınç gerekir. And bending those arms. O kolları bükmek için. Think about that. Bunu düşünün. That Jesus became the anchor for your salvation. Ve İsa sizin kurtuluşunuz için bir çapa oldu. So what keeps me from floating away? Beni sürüklenmekten ne alıkoyuyor? What keeps me from fearing about tomorrow and what tomorrow may bring? Ve yarından ve yarının getireceklerinden korkmamı ne engelliyor? What type of anchor do we have? Sizin nasıl bir çapanız var? Is it this small little thing, Bu böyle ufacık bir çapa mı? right? Where is your faith set in? Sizin imanınız nereye yerleşiyor? Nereye oturuyor? Jesus says, "Come to me. İsa bana gelin dedi. Give me your burden. Yüklerinizi bana verin dedi. Come to me and rest." He says, "Come to me and rest." Bana gelin ve dinlenin dedi. He is inviting us to come. O bizi çağırıyor. And he is capable of doing anything, Ve her şeyi yapabilme yetisine sahip. right? He tasted death for every man. Herkes için ölümü tattı. And he became the number one founder, discoverer of salvation. Ve kurtuluşun bir numaralı kurucusu oldu. Kurtuluşu o yarattı. So I can say that, let's read this last verse today. Hebrews 13:5. Ve bugünün son ayetini okuyalım. İbraniler 13. bölüm 5. ayet. Let's read it. Okuyalım.
Hebrews 13:5. Ve çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Who is saying this? Bunu kim söylüyor? Someone who has an anchor that is Jesus. Bunu çapası İsa olan biri söylüyor. God is saying this to us. Tanrı bunu bize söylüyor. Trust in me. Bana güvenin. I will never forsake you. Seni asla terk etmeyeceğim. We don't hear this today. Bunu bugünlerde duymuyoruz. We actually hear the opposite. Aksine tam tersini duyuyoruz. People are leaving and turning their back. İnsanlar gidiyorlar ve arkalarını dönüyorlar. People are letting go of each other. İnsanlar birbirlerini bırakıyorlar. Boats are finding no place to rest. Ve botlar dinlenecek bir yer bulamıyor, gemiler. People are finding no sleep. No, it's hard to sleep these days. Geceleri insanlar uyuyamıyor. But here are the encouraging words to you. Ama işte burada sizi teşvik edecek sözler var. Real rest is in Jesus Christ. Gerçek dinlenme, gerçek huzur İsa Mesih'tedir. Salam, you know, solid, sure. Sağlamdır onun. That's what we're looking for. İşte aradığımız şey de bu. So now we have anchor faith, Ve işte şimdi bizim çapa gibi bir imanımız olması lazım. right? Because our anchor looks like this. Çünkü bizim çapamız buna benziyor. Isn't that cool? Isn't that amazing? Muhteşem değil mi? That Jesus is even greater than this type of anchor. İsa bundan bile daha büyük bir çapa. And that when we drop it in the ocean, Ve bunu işte okyanusa bıraktığınızda it is going to grab a hold and it is going to hold us. ve işte yere sağlam basacak ve bizi tutacak olan budur. That even when the storms come, Fırtına gelse dahi, when winds come, rüzgar geldiğinde, even in dark at night, gecenin karanlığında bile we can sleep, uyuyabiliriz, we can rest, dinlenebiliriz we can even help others. ve diğerlerine bile yardım edebiliriz. Come on to my boat. İnsanlara benim tekneme gelin diyebiliriz. Look at my anchor. Çünkü benim çapama bakın, Look at our salvation. bizim kurtuluşumuza bakın. So this is my encouraging words to you today. Ve bugünün mesajı buydu. I ask you to read the book of Hebrews. İbraniler kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Keep reading your Bible little by little each day. Kutsal kitaplarınızı okumaya devam edin. Her gün azar azar olsa dahi okumaya devam edin. You will find the anchor for your soul. Ve kendi ruhunuz için gerekli olan çapayı bulacaksınız. It's Jesus Christ. O İsa Mesih'tir. So with that, I wish you a wonderful day. Bununla beraber sizlere iyi bir gün diliyorum. And I invite you to write us on Instagram, message us. Ve sizleri Instagram'dan yazmaya, bize mesaj atmaya davet ediyorum. Give us your comments and questions. Sorularınızı ve yorumlarınızı bize gönderin. And we want to pray for you. If you have a prayer request, we will pray for you. Ve eğer herhangi bir dua isteğiniz varsa sizin için dua etmek isteriz. And today, I say to you, what is your anchor? Ve bugün size soruyorum. Sizin çapanız nedir? Our anchor must be Jesus. Çapanız İsa Mesih olmalı. Have a wonderful day. Hepinize iyi günler diliyorum. Greetings from my family and from the Büyük, Lütuf Church. Kendi ailemden ve Büyük Lütuf Kilisesi'nden sizlere selamlar. Have a wonderful day. Goodbye. İyi günler. Bay bay.